Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kızartma işlemi yapmadan fırında çok lezzetli bir etsiz karnıyarık yapacağız. Karnıyarığımız için şöyle 4 adet patlıcan kullanacağız. Şimdi patlıcanlarımızın sap kısmını biraz küçültelim. Patlıcanımızı sap kısmından yarıya olacak şekilde kesiyoruz. Ardından şöyle yeşilliklerini koparıyoruz. Patlıcanımızı tabağımıza yerleştirip nasıl duruyorsa hemen üst kısmından kabuğunu soyuyoruz. Bıçağımızla kesik atıyoruz. Çok fazla derine inmeden. Ardından aralıklı olacak şekilde alacalı olarak patlıcanımızı soyuyoruz. Evet, bu şekilde devam edelim. Hazırlamış olduğumuz patlıcanlarımızı tepsimize dizelim. Patlıcanlarımızı önceden ısıtılmış 220 derecelik fırınımızda yumuşayıncaya kadar pişirelim. Patlıcanlarımız fırında közlenirken biz de karnıyarığımızın iç harcını hazırlayalım. Şöyle tavamızın içerisine göz kararı 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alıyoruz. Bu kadar yeterli. Ardından 1 adet yemeklik doğranmış kuru soğanımızı ilave ediyoruz. Şimdi soğanımızı kısık ateşte güzelce bir kavuruyoruz. Soğanımız tamamen kavrulduktan sonra 1 adet doğranmış kapya biberimizi ilave ediyoruz. Ardından 2 adet yemeklik doğranmış sivri biberimizi ilave ediyoruz. Biberlerimizi de soğanımızla beraber yaklaşık 2-3 dakika kadar kavuruyoruz. Şimdi dolu dolu 1 tatlı kaşığı biber salçamızı ilave edelim. Salçamızı da 1-2 dakika kadar kısık ateşte kavuralım. Salçamız tamamen kavrulduktan sonra doğranmış mantarımızı ilave edelim. Şöyle bir karıştıralım. İç harcımıza biraz tuz ve baharat ekleyelim. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı da toz kırmızı tatlı biber ekliyorum. Siz de isterseniz baharat miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Harcımızı tekrar bir karıştıralım. Şimdi tavamızın kapağını kapayalım ve kısık ateşte mantarımızı kendi suyuyla pişmeye bırakalım. Evet, mantarlı iç harcımız kendi suyuyla yaklaşık 20 dakika kadar çok güzel bir şekilde pişti. Artık ocağımızın altını kapayabiliriz. Patlıcanlarımız fırında yaklaşık 35-40 dakika gibi bir sürede çok güzel bir şekilde közlendi. Şimdi içlerini dolduralım. Közlediğimiz patlıcanlarımızı borcam tepsimize aldık. Şimdi kaşık yardımıyla içlerini açalım. Şöyle kesmiş olduğumuz yerden dikkatli bir şekilde açıyoruz. Açtıktan sonra da şöyle kaşığımızla bastırarak tamamen açılmasını sağlıyoruz. Bu tarafı da yine aynı şekilde. Evet, bu şekilde açılması gerekiyor. Diğer patlıcanlarımızı da açalım. Bu tarafı da yine aynı şekilde. Tamamen açtıktan sonra da şöyle hafifçe düzenleyelim.
ve içlerini mantarlı harcımızla dolduralım. Karnıyarığımızı tamamladık. Şimdi üzeri için salça sosumuzu hazırlayalım. Mantarımızı pişirdiğimiz tavamızın içerisinde salça sosumuzu hazırlayalım. Silme 1 tatlı kaşığı biber salçamızı ilave ediyoruz. Ardından yine silme 1 tatlı kaşığı domates salçamızı alıyoruz. 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyoruz. Bu kadar yeterli. Çok az da bir tuz ekliyoruz. 2 çay bardağı kadar sıcak su ilave edip sosumuzu güzelce bir karıştırıyoruz. Biraz sıcak su ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum salçamı tamamen eritmek için. Ardından kalan suyumu ekliyorum. Evet, salça sosumuz hazır. Hemen karnıyarığımızın üzerine dökelim. Dikkatli bir şekilde sosumuzu karnıyarığımızın üzerine döküyoruz. Şöyle birer kaşık kadar üzerlerine gezdiriyorum. Kalan sosumuzu da tepsimize döküyoruz. Şimdi karnıyarığımızı önceden ısıtılmış 220 derecelik fırınımızda fırınımızın orta tarafına yerleştiriyoruz ve bir 15 dakika kadar pişiriyoruz. Karnıyarığımızı 15 dakika fırınladıktan sonra üzerine rendelenmiş kaşarımızı ilave ediyoruz. Üzerlerine minik çeri domateslerimizden yerleştiriyoruz. Şimdi karnıyarığımızı tekrar fırına veriyoruz. Yine aynı 220 derecelik fırınımızda bu sefer fırınımızın üst tarafına yerleştiriyoruz. Ve üzerindeki kaşarlar eriyip kızarıncaya kadar karnıyarığımızı pişirmeye devam ediyoruz. Evet, karnıyarığımız fırından çıktı. İnanılmaz güzel kokuyor. Şimdi tabağımıza alalım. Kıvamına ve dokusuna bakalım. Evet, karnıyarığımızı servis tabağımıza aldık. Hemen kesip kıvamına ve dokusuna bakalım. Hemen şöyle yakından iç kıvamını da göstermek istiyorum size. Tam kıvamında harika bir etsiz karnıyarık tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.